Herkese merhabalar. Bugün sizler için çok lezzetli bir meze olan zeytinyağlı kabak sıyırtma tarifi hazırladım. Yaz aylarında tezgahlarda bol miktarda bulunan kabak ile çok kısa sürede yapabileceğiniz çok da lezzetli bir tarif oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen yapım aşamasına başlıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ben bugünkü tarifimde toplamda 5 adet kabak kullandım. Öncesinde kabaklarımı güzelce yıkayıp sonrasında şu dış yüzeyindeki kabuklarını bu şekilde incelttim. Yani tıraşladım diyebiliriz. Bu sayede bu dış kabuklar içiyle birlikte pişeceği için daha kısa sürede pişmiş olacak. Evinizde bu şekilde bir aparat yoksa çatal yardımıyla da yine aynı işlemi yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi yemeğimizi adını veren sıyırma işlemini yapmaya. Bunun için de böyle bir soyacak kullanıyorum. Videomda da gördüğünüz şekilde soyacakla kabakları böyle uzunlamasına şekilde sıyırarak kesmeye başlıyorum. Tüm kabakları aynı şekilde ortasındaki çekirdekli bölüme gelene kadar bu şekilde güzelce sıyıralım. Gördüğünüz gibi bu çekirdekli kısma geldikten sonra artık sıyırma işlemini yapmayalım. Çünkü bu çekirdekli kısımları kullanmayacağız. Bunu kenara alalım. Elimizdeki tüm kabak bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim ve kabaklarımızı bu şekilde sıyırarak hazırlayalım. Bu arada sıyırmış olduğumuz kabakların bu bölümlerini atmayalım. Dilerseniz mücver, dilerseniz omlet ya da çorbaların içerisinde kullanabilirsiniz. Şimdi tüm kabakları sıyırdım. Bunların kararmaması için yarım limonun suyundan şöyle bir üzerine gezdiriyorum ve elimle harmanlayarak bunları kenarda beklemeye alıyorum. Zeytinyağlı bir tarif yaptığınızda mutlaka çelik tencere ya da tava kullanmanızı öneriyorum. Bu sayede yaptığınız zeytinyağlı daha lezzetli olacaktır. Ben şimdi uygun bir tencereyi ocağımın üzerine aldım ve içerisine şöyle bir çay bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde zeytinyağımı döküyorum. Sonrasında üzerine bir tane orta boy soğanımı yarım ay şeklinde doğramıştım. Onu ilave ediyorum. Zeytinyağı içerisinde soğanlarımı güzelce bir kavurmaya başlıyorum. Evet, ocak üzerindeki soğanlarım dirilini kaybettikten sonra bu aşamada içerisine 3 dal ince ince doğramış olduğum taze soğanları ekliyorum. Taze soğanlarımı da şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi de içerisine 2 diş yine ince ince doğramış olduğum sarımsakları ekliyorum. Sarımsakları ve soğanları güzelce diriliğini kaybedinceye kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Evet, soğan ve sarımsaklarımız güzelce kavruldu. Bu aşamada basmati pirinç kullanacağım. Yarım çay bardağı kadar basmati pirincimi bir kez suyla yıkayıp suyunu süzdürdüm. Şimdi de soğanlarımın üzerine aktararak güzelce bir karıştırıyorum ve bu aşamada içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bu tarifimizde başka bir baharat kullanmayacağız. Ben bir de zeytinyağlılarda 1 çay kaşığı kadar da şeker ilave ediyorum. Bu sayede zeytinyağlının tat dengesi de sağlanmış oluyor. Şöyle 1 çay bardağı olacak şekilde suyumu da ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum ve ocağımın altını kısık ayara getirerek pirinçlerim yarı pişmiş hale gelinceye kadar pişirme işlemini gerçekleştiriyorum. Ben bu tarifimde basmati pirinç kullandığım için daha kısa sürede pişti. Sizler baldo pirinç kullanacaksanız eğer bu pişirme işlemini biraz daha uzun tutabilirsiniz. Evet, pirinçlerimiz yarı pişmiş kıvama geldi. Bu aşamada içerisine kenarda bekletmiş olduğum kabaklarımı ilave edeceğim. İlk aşamada yarısını ekleyip güzelce bir karıştırdım ki tüm malzeme birbirine güzelce işlesin. Sizler daha az miktarda kabak kullanıyorsanız eğer tamamını ekleyerek karıştırarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Benim kabaklarım fazla olduğu için ilk aşamada yarısını ilave ettim ve güzelce karıştırdım. Sonrasında da kalan kısmını ekledim. Evet, tüm kabakları ekledikten sonra şöyle bir tam limonun suyunu bu aşamada içerisine ilave ediyorum ve sonrasında böyle 2 tane kaşık kullanarak
tüm malzemeyi güzelce özleşinceye kadar karıştırıyorum. Bu aşamada başka su ilavesi yapmayacağız. Tamamen kendi suyunda ve kısık ayarda pişireceğiz. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve ocağımın altı kısık ayarda olacak şekilde yaklaşık 10-12 dakika boyunca kabaklarımı pişirmeye devam edeceğim. 5 dakika sonrasında tenceremizin kapağını açalım ve tüm malzemeleri şöylece böyle nazik bir şekilde karıştırarak yine her yerinin eşit bir şekilde pişmesini sağlayalım. Çok fazla karıştırarak kabakları da ezmeyelim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tekrar kapağını kapatalım ve kısık ayarda pişirme işlemine devam edelim. Evet, zeytinyağlı kabak sıyırtma yemeğim çok güzel bir şekilde pişti. Benim ocağımın ayarına göre toplamda 12 dakikada pişmiş oldu. Şöyle altını kapattıktan sonra üzerine ince ince kıyılmış olan maydanozumu ilave ediyorum. Benim elimde dereotu yoktu. O da çok güzel yakışıyor. Onu da kullanmanızı tavsiye ederim. Kenara ayırmış olduğum şu zeytinyağını da yine her yerine gelecek şekilde güzelce yayıyorum ve bu şekilde yine 2 tane çatal kullanarak nazik bir şekilde karıştırarak tüm malzemeyi yine birbirine işlemesini sağlıyorum. Evet, zeytinyağlı kabak sıyırtma yemeğimizi kapağı kapalı olarak tezgah üzerinde en az 2 saat kadar dinlendirin. Sonrasında yine kendi tenceresinde buzdolabına kaldırarak soğumaya bırakın. Ertesi gün soğuduğunda bu yemeğiniz ayrı bir lezzetli oluyor. Ilık tüketmek isteyen direkt ılık olarak da tüketebilir ama bu meze soğuk olarak yendiğinde ayrı bir güzel oluyor açıkçası. Evet, servis tabağına almış olduğum kabak sıyırtmanın şöyle üzerine biraz taze maydanoz ve taze nane koyarak servise hazır hale getirdim. Sizlerin de bu güzel ve pratik kabak sıyırtma tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra bana da yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Kabak sevmeyene bile sevdirecek kadar güzel, çok da lezzetli bir tarif oluyor. Sizler de yaz aylarında hafif beslenmek istiyorsanız, hatta diyet yapıyorsanız bu tarif tam da size göre diyorum. Evet, ben bugün bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.